Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin. Kim gelirse ben Ekrem İmamoğlu'nu da çok desteklerim üstelik. Şu ülkenin düştüğü rezalete yani hiç ben yaşım itibariyle çok iktidarlarda gördüm ama böyle bir çıldırmışlık yaşamamıştık. Onu diyeceğim, ne diyeceğim yani haksızlık, riyaket, hiç kimse boşuna çocuklarımızı okutmuşuz oralarda. Hak etmeyenler nerelerde, hak edenler yok. Böyle bir ülke gördünüz mü siz başka bir yerde? Sürünüyorsun. Ben tek başıma yaşıyorum. 11 bin lira parayla söyle bakayım nasıl yaşayayım yavrum. Doğalgazıma zaten 2 bin lirası 3 bin lirası faturalara gidiyor. Hadi gerisini kalanı bana yaşat bakayım. Ha, sen yaşat söyle ben inanayım sana. Ha evim var Allah'a çok şükür. O zaman sokakta kalırım. Benim aldığım parayı kiralık ev yok ki. Hemen de ispatladım şuradan bankadan kaç para maaş aldığımı. Ben eşimden emekli maaşı alıyorum. Ya işte böyle bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Yarın sabaha kadar anlatırım sana. Konu Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı. Ne düşünüyorsun? Çok iyi olur, çok iyi olur. Bir millet Cumhurbaşkanı görür. Nasıl bulmadık zaten oradaydı. Bildiğimiz biridir yani. İyi olur. Ben başarılı buluyorum ama memlekette herkes başarılı bulacak diye bir şey yok maalesef. Herkesin de beğenmesi şart değil. Yani ama iyi şeyler yapar inşallah gelirse. Ya ilk önce başka kimse olmadığı için Cumhurbaşkanımıza oy verdik. İlk dönem oylarımız vardı ona. Başka kime verecek? Çok iyi tanıyorum ben şu andaki Cumhurbaşkanımızı. Yakından tanıdığım biri. Yani ona verdik oyumuzu. Bugün de buna veririz. Bir şey değişmez yani. Peki son Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapmıştınız? Bilmiyorum. O seçimde zannediyorum Erdoğan'a mı verdik? Yani bir şey diyemem. Unuttum çünkü bayağı zaman oldu. Hayırlısı olsun. Ülkemize faydası varsa gelsin oraya. Bak bugün şu andaki durumu görüyoruz. Gerçi misafirim var. Uşaklar para verdiler. Aldım. Yani bilmiyorum. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorsun. Dedin mi kapıyı açıyorlar. Kapı içeri giriyorsun. O kötü bir durum. Fikir özgürlüğü yok. Bu çok kötü bir şey. Nedenini karıştırırsan alırlar içeriye. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması ideal bir şey olur yani değişim olur. 23 yıldır sömürülüyoruz. Artık bundan sonra cezaevine mi gideceğim bilmiyorum. Ama sömürülüyoruz. Yani vatandaşımız da buna inanmıyor. İmamoğlu her şey güzel olacak diyenlere rağmen daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'cuyum. Ve Ekrem İmamoğlu'na buradan başarılar diliyorum. İnşallah kazanır. Neden bir değişime ihtiyaç var? 23 yıl oldu. Yeter artık ya. Yeter. Yani değişim lazım. Bence yeter. Sömürdüler sömürecekleri kadar. Yeter bu kadar. Ben evet diyorum. Olsun istiyorum. Artık tepedeki de değişsin istiyorum. Gitsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Neden bu noktaya geldi? Çünkü birkaç seneden bu yana yoksulluk içinde millet aç. Şuraya bir bakın şöyle. Millet bir bardak çay içemiyor. Vallahi biz çok istiyoruz. Keşke onu hani böyle bu uğraşıp durmasalar da adam Cumhurbaşkanı olsa yani. Çünkü çok güzel idare eder. Çok da güzel memnunuz yani. Belediyelerimizden olsun, Ekrem İmamoğlu'ndan olsun zaten çok çalıştık biz onun için. Yani istiyoruz yani biz onu. Çok değişime ihtiyaç var. Türkiye'nin her şeyi değişmesi lazım. Önce hukuk, hak, adalet, hukuk gelsin yani. Onu istiyoruz biz. Önce adalet. De Cumhuriyetimiz aynı şekilde kalsın. Kesinlikle olmalı. Artık olsun da bir kurtulalım. Hem değişiklik şart hem de Ekrem Başkan iyi başkan. Hem İstanbul'da hem diğer yaptığı görevlerde iyiydi. Artık biz de bir değişikliği istiyoruz. Hem değişikliği istiyoruz hem Ekrem İmamoğlu olduğu için istiyoruz. İnşallah dua ediyoruz. İşimiz dualara kaldı. Vatandaş ilk önce tenceresinin kaynaması lazım. Yani İmamoğlu olmuş, bulmuş bizi artık ilgilendirmiyor. Ülke bir yol almış gidiyor. Vatandaşın hali yaman. Ama ilk önce vatandaşına bir sahip çıksın bu hükümet. Ondan sonra gerisi gelir. Tek bayrak var. Başka da bayrak yok. Onun altında yaşıyoruz. Kim gelirse gelsin artık Cumhurbaşkanımız o. Ama vatandaşın hali yaman. Yani bir yere gitsen her şey pahalı yani günah. Ne olacak sonumuz bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Keşke olsa. Keşke olsa. İyi şeyler yapıyor kardeşim. Şimdi bize hangisi iyiyse o. Biz bunda iyilik de gördük. Bak ne güzel emekli evinden geliyoruz. Çay 1 lira. Garibanlar, durumu iyi olmayanlar gidiyor. Hangisi bize iyi olursa o gelsin başımıza. Değil mi yavrum? Hele bizler iyi geçirdik. Şu gençlere yazık. Biz gene gidiyoruz sağa sola gittik, dışarılara gittik, yazlıklara gidiyoruz. Ama şimdikiler şuradan memleketine gidemiyor benim yavrum. Kuru ekmeği bile pahalaştırdılar. Yaz. Hani benim durumum iyi olsa karşıkini üzülüyoruz. Tabii ya. Allah iyi yapsın. Harika.
Çok memnun olurum, çok seviniyoruz. İnşallah gelir. Her zaman yanındayız. Değişime geç bile kalınmış. Artık bittik. Yani her geçen gün kötüye gidiyoruz. Orta haldeydik. Biz olduk fakir. Fakirler tamamen bitti yani. Alım gücünde her şeyde zorlanıyoruz. Emekliyiz. Artık siz düşünün gerisini. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Çok öpüyorum onu burada. İnşallah kurban olduğumunu Allah'ım tez günde başımıza getirsin onu. Bu halklar, bu gençler, bu insanlar ekmek bulamayan gençlerimiz çok mağdur durumda. Kiracılar çok mağdur durumda. Fakat yani haberlerde izliyoruz, Fox TV'yi izliyorum. Çok seviyorum o kanalı. Çünkü gerçekleri söylüyor. Ama gerçekleri söylediğin zaman burada bir yerin yok. Peki gençlerimiz şimdi asgari ücret alıyor, emeklimiz var. Emeklimiz o parayla nasıl geçinecek? Geçinemiyor değil mi? Ne yapması gerekiyor bu gençlerin? Ya kadınlar fuhuşa gidecek ya erkekler başka bir iş yapacak. Bu gençler cezayı işlediği zaman tak tutuklanıyor, içeriye gidiyor. Akşam oldu mu? Ramazandayız. Şimdi akşam evine bir yemek getirmen lazım, bir çorba getirmen lazım değil mi? Ama erkek bunu yapamıyor, mağdur durumda. Yani haberlerde izlemekten sıkıldım. İnternet kullanıyorum, interneti kullanmaktan yani o fakir halkın halini, o hasta çocuklar, semalı çocuklar. Yani halk o kadar kötü bir durumda ki anlatamam. İnsanlar birbirinden korkulur olmuş. Bunun sonu ne olacak ya? Bu haberlerde konuşmakla olmuyor. Yani bizim halk olarak bir gücümüz yok mu? Ben kalksam şimdi birine bir şey söylesem, trak kelepçeleyecekler, alacaklar beni içeriye değil mi? Veya bir şeyler olacak. Ne yapalım yani? Halk çok zor durumda. Kime gitsin bu halk? Kime anlatsın derdini? Bak şöyle bir dön bak bütün bu halk zor durumda. Bugün pazara inecek, domates alacak, biber alacak, onu alacak. Ha buradan şunu bir şey söylemek istiyorum. Halk TV'yi, Fox TV can yürekten kutluyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Biz geldik gidiyoruz. Gençlerimizin yardımcısı olsun. Çok büyük bir hata yaptılar. Oy kullanıldı. İnsanlar kahve bir yerden bir yardım alacağım diye. Başta Atatürk yasalarımız bitmiştir. Genç üniversitelerimiz bitmiştir. Hastanede doktorlarımız kalmamıştır. Peki bunu ne yapacağız? Hastaneye gidiyoruz. Hastanede yok. Ölüme mecbur kalıyorsun. Ölüyorsun. Ya gençlerimize yazık günah değil mi? Benim küçücük torunlarım var okula gidiyor yani. Öyle binlerce halk var. Neymiş? Yani daha da konuşmak istemiyorum. Bu kadar yeter. Ben buradan Allah halkımızın yardımcısı olsun. Sahtekar insanları sevmiyorum. Kim ne derse desin. Son olarak İmamoğlu için ne söyler? Onu yürekten öpüyorum. O tek olur. İnşallah dedikleri olur. Arkasından da güzel bir gücün gelmesini isterim tekrardan. Ama İmamoğlu'nu gerçekten ben çok destekliyorum. Çok da seviyorum. Allah beraber olsun ama düşmanlar çok. Arkasına çok iyi dikkat etsin. Kim seçilirse saygımız sonsuzdur. Seçilene saygımız sonsuzdur. Yani bu halkın oylarıyla olduğuna göre çoğunlukla onu seçerse saygı duyarız. Ne o? Şimdi son seçimde de burada Beyoğlu'nda bir değişim yaşandı. Sizce Evet. Türkiye'de de böyle bir değişime ihtiyaç var mı? Yok. Nereden olsun değişmeye ihtiyacı? Yok, biz AK Parti'ye verin. Oy çoğunluğa da saygı duyarız. Evet, Yok, burada da bir değişiklik yok. oldu. 20 yıldır bir değişiklik oldu. Yani güzel de gidiyor. Fena da değil. Doğruya doğrudur. Ben şu anda yönetimden çok memnunum. Kapalı şekilde üniversite okuyabildim. Bu bakımdan oylarımı farklı yönde kullandım. Şu anda mesela devlet hastanelerinde verilen az önce ablanın söylediği şeyin tam tersini söyleyeceğim. Çünkü devlet hastanesinde hep tedavilerimi görüyorum. Özel hastaneler malum neler başımıza geldi haberlerden dolayı. Mesela annemin anlatmalarından, babamın anlatmalarından biliyorum. Eskiden işte kuyruklarda, yağ kuyruklarında bekleniyormuş. Farklı şekilde sıralarda bekleniyormuş. İlaç temin edilemiyormuş. Yani şu anda her şeyimiz temin edilebiliyor. Niçin bu kadar şükürsüz ve nankör bir hale geldik? Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Ekonomiden bahsediliyor ama hani şu anda baksanız oruç vaktinde bile herkes dışarıda yemek yiyor yani. Hani kuyumcularda sıralar var. Tamam belli bir kesim ekonomik durumu kötü olabilir ama durumu iyi olanlar zaten zekatlarını verse, sadakalarını verse bu durum düzelecek. Yani herkesin vicdanına kalmış. Mesela kira oranlarından bahsediliyor. İşte neden bu kadar yüksek? Devlet buna neden izin veriyor deniliyor.
ama bunu yapan aslında kendi milletimiz. Yani bu kirayı belirleyen aslında biziz. Yani bizde biraz vicdan olsa, merhamet olsa zaten o evin ne kadar olacağını biz belirleriz. Bilmiyorum, Allah hepimize hidayet versin diyorum. Ekrem İmamoğlu. Abi daha bir şey görmedik. Daha göstersin bir şey, dışarı çıkalım. Bize bir şey göstersin ki biz de anlatalım, konuşalım. Ne gerekse biz de yapalım elimizden geldiği kadar. Destekleriz. Niye desteklemeyeyim? Ama bir şey görmedik. Tek başıma yaşıyorum bak. Yemek yapacağım ben de, oruçluyum. Ya burada yemek veriyorlardı bu seneye kadar. Niye bu sene çıkarmadı yemeği? Fakir mi? Fakir. Abi kolay gelsin. Son seçimde Beyoğlu'nda bir değişim yaşandı biliyorsun. Peki Türkiye'de de böyle bir değişime sizce ihtiyaç var mı? Türkiye'de mi? Vallahi Türkiye böyle giderse inşallah batacak. Batacak. Ben kaç para alıyorum maaş? Ben kaç yaşındayım? 71 yaşındayım. Benim aldığım 14.500 lira alıyorum. O parayı ben sana vereyim. Razı olur musun? Çalıştım. Çalıştım ama boşuna çalışmışım. Ha bak tek düştüm. Ailem öldü. 7 sene oldu. Oldu abi, iyi günler. İnşallah kazanır. İnşallah bir de şu yoldaki çukurları da kaybedersek çok iyi olur abi. Memnunuz. Ama şu yoldaki çukurlarda olmasa daha çok memnun olacağız. Peki neden bir değişime ihtiyaç var sizce? Her şeyin bir zamanı var. Zaman bitti. Vallahi bence olmasın. Yok olmasın yani onlar başa geldiğinde belediye başkanı olarak ne yaptı ki Cumhurbaşkanı olarak da ne yapsın? Ya ben şahsen istemem. Şu anki yönetimden memnun musunuz? Evet, çok memnunum. Ekrem İmamoğlu ben gelmesini tavsiye ediyorum. Zaten şu anki duruma göre bakılırsa bu adamlar bizi her türlü olaya çekiyor yani. Ama Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini ben gerçekten istiyorum yani. En azından bir karşıda bir muhalefet olduğu zaman neyin olduğunu anlasınlar. Ben gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini istiyorum. Hayatımda 2 sefer oy verdim. O da gittim AK Parti'ye verdim. 1000 pişman oldum ben. O da içeride verdim. İçerideydim zaten ben. Cezamda verdim. 1000 pişman oldum. Vallahi harbi söylüyorum yani. Ama CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gelmesi, ona bakarsa Mansur Yavaş'ın gelmesini istiyorum da Ekrem İmamoğlu'nu sunuyorsalar onun da gelmesini istiyorum ben yani. Çok iyi düşünüyorum. İyi olmasını istiyoruz tabii. Reis dediğimiz, Cumhurbaşkanı dediğimiz keşke bir gün her böyle halkla işte muhalefet partilerle gelip otursa, işler etse, halkın derdini dinlese, kim seviyor, kim sevmiyor, kim istiyor, kim istemiyor. İsteriz yani reisten böyle bir muhalefetle oturmayı, muhalefet başkanlarla oturmayı, bir TV'ye çıkıp oturmayı. Yani hep sarayda oturup yani sarayda hep dediğim olacak, sarayda konuşacağım, ben istediğim olacak diye bir kaydı yok. Halkla işler etsin, muhalefetle işler etsin, oturup konuşsunlar, iyi kötü neyse onu ortaya bulsunlar. Hep benim dediğim olacak diye bir kaydı yok yani böyle bir, yani öyle bir ülke yok, öyle bir dünya yok yani. Var mı öyle bir şey? Yani bugün ailede bile ortak fikirler alışveriş oluyor. Çocukların ve anne babaların yani istiyoruz ki yani bizi yönetenler ortak akılla, ortak fikirle alışveriş yaparak halkın derdine çare olsunlar. Ben de katılıyorum yani. Değişime ihtiyaç var mı sizce? Değişime az da çok ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Evet. İstanbul'a geldiğinde İstanbul'a yani 5 sene geçti. Bir 5 sene daha yapılıyor değil mi? Peki İstanbul'a ne verdi? Ne yaptı? 3 senede 5 senede şurada 20 metre tramvay yolu yaptı. Bir üç geçidi 6 ayda yaptı. Bir senede yaptı. Yani bunu mu yani şey diyorlar? Aday olsa bile kazanamayacağını hemfikirim ama kazanırsa da Türkiye'nin o zaman yani bir 70 sene daha geri gideceğini düşünüyorum ben. Ben son seçimde Kasımpaşa'da bir değişim yaşandı biliyorsunuz. Niye yaşandı? O tepki oyuydu. Yani o tepki oylarından sebep bunlar artık şımardılar. Mesela buraya getirdik. Beyoğlu'nu mesela CHP aldı. Peki CHP sadece reklamdan başka şu Kasımpaşa'ya ne yaptı? Sadece reklam yapıyor. 3 tane tabela asıyor, ışık yapıyor. Şu vesaire yok. Emekli evi kurdum. Orada 1 liraya çay veriyorum. Kimin çayını kime verebilir ya? Benim hakkım alıyor, benden vergi alıyor. Orada peşkeş çekiyor. Bu adalet bu değil. Benim paramda yani kendine şov yapıyor. Biz şovmenleri artık bezdik. Şovmenlere bezdiğimiz için bu adamlara getirerek iyi olur diye bunlar daha şovmen çıktı. İktidar bu tepki oyunu anladı mı, mesajı aldı mı sizce? Henüz de almamıştır. Alacağını tahmin ediyorum. Almamışlar. Çünkü alsaydı daha farklı olurdu. Ama tepki oyunda o oyları biraz farkında ama tam değil. Var mı söylemek istediğim bir şey? Ne söyleyeyim ki? Ben emekli bir adamım. 14 bin lira emekli maaş alıyorum. Ben ne söylerim ki? Ben zaten ekmek alacak, ekmek fiyatını soruyorum. Acaba 1 lira ucuz lira bulurum diye. Öyle bir adam. Ben öyle bir adamım. Onun için ben daha söyleyecek bir şeyim yok. Hayırlısı olsun, ne diyeceğiz? Diyeceğimiz bir şey yok yani. Kim çıkarsa iyi karşılarız yani, fark etmez ki yani. Son seçimde Beyoğlu'nda bir değişim yaşandı. Tamam. Türkiye'de de böyle bir değişime ihtiyaç var mı? Var tabii. Var tabii yani. Bu ekonomi durumunda olması gerekiyor zaten. Çünkü millet görüyorsunuz yani. Milletin hali iyi değil. Cuma pazarını dolaşsana bugün. Fiyatları gör.
Patlıcan 140 lira. Biber 140 lira. Bizim aldığımız para kaç? 16 bin lira. Ne diyeceğiz buna? Neyse biz kira vermiyoruz gerçi ama gene de zor yani. Mümkün değil geçinmek. Etin kilosu 780 lira. Kıyma. Ne diyebiliriz ki daha yani? Değişim olması gerekir yani. Bu ne yani? Herkes de hiç kalkmayacak mı yerinden yani? Yenisi gelsin bakalım. Onu da deneyelim. Niye böyle bir kişiyle ısrar ediyoruz ki? Vallahi şimdi ben bu arkadaşı takip ediyorum. Güzel bir aile yapısı var. Temiz bir arkadaş, çalışkan bir arkadaş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak o arkadaş altyapıları iyi kötü yaptı hani. Gelen ne yapacak, giden ne yapacak? Orada bir sıkıntı yok ama birileri o arkadaşı kötülüyor yani. Yok şöyledir be ya, bunlar ayıp şeyler aslında. Bu arkadaş hakikaten güzel bir işler yaptı hani. Hani iyi kötü yaptı hani. Yapmadı da değil. O da gitse, başkası da gelse bu işi yapacak hani. Orada bir sıkıntı yok hani. Ekrem Bey'e ben bakıyorum, hakikaten düzgün bir arkadaş hani. Konuşmasıyla, oturmasıyla hani bir şey adam yani, bir devlet adamı gibi hani. Kendini iyi yetiştirmiş hani. Bana göre Ekrem Bey'i ben beğeniyorum hani. Bana göre hani. Sonra adam eğitimli bir arkadaş. 4 yıllık üniversiteyi bitirmiş. Diplomalar meydanda. Hani bizde bir adet var, o ana laf atıyor. Ya ayıp aslında böyle şeyler. Biz şimdi üretelim, ekonomimize bak, ekonomi hiç iyi değil Türkiye'de. Hani bu gidişat iyi bir alamet değil. Her şey pahalı. Aldığımız maaşlar maaş değil. Hani maaşımız da belli hani. Ben alıyorum bu kadar bir asgari ücrette. Çırak maaşı alıyoruz ha. Hani emekli olanlar çırak maaşı alıyor. Ayıptır. Asgari ücretten vermeleri lazım. 22-25 bin lira maaş vermesi lazım ya. Ayıp yani. Türkiye'de bir değişime ihtiyaç var mı? Şimdi biliyorsunuz Beyoğlu'nda bir değişim yaşandı son seçimde. Yerelde bir değişim yaşandı. Türkiye'de de bir değişime ihtiyaç var mı? Şimdi Atatürk'ün bir lafı var, Allah rahmet eylesin. İlkeler ve inkılaplar. Bazı şeyler değişmesi ama devlet devam edecek. Devletin kurulları devam edecek ama bu sistem bize ağır geldi. Hani bu başkanlık hani. Atatürk ne diyor? Meclisten gelsin diyor. Hani bunu diyor böyle yaparsak diyor padişah durumuna diyor geliriz diyor. Hani parlamenter, hani meclis, hani her şey meclisten çıkacak hani. Cumhurbaşkanımız meclisten gelmesi lazım. Hani halkın seçtiği cumhurbaşkanına bu ülke ileri gitmez hani. Ülkenin halini görüyoruz yani. Ekonomi bozuk. Ne diyor Mustafa Kemal? Bir hata yapıyorsak gelin bizi uyarı yapın. Ben de Sayın Cumhurbaşkanıma diyorum ki Tayyip abiye, abi ekonomi çok bozuk. Hani bu alımlı etler, şunlar bunlar. Ya onu biraz üretelim, biz üretelim. Biz gidiyoruz Ukrayna'dan buğday alıyoruz, Arjantin'den et alıyoruz. Bize yakışmıyor yani. Bizim Anadolu'muz çok güçlü. Sayın Cumhurbaşkanı bunu takip etmesi lazım hani. Hani etmiyor, bak milletin durumu hiç iyi değil. Kiralar olmuş 25-30 bin lira. Günah o millete ya. Hani ben bile üzülüyorum hani. Abi bu vatan bizim hani. Ama biz uyarmak zorundayız yani. Mustafa Kemal de diyor. Biz diyor bir hata yapıyorsak gelin bize uyarı yapın. Benim uyarım da şu. Ekonomi Türkiye'de çok bozuk. Hani madde hani yemeler, içmeler çok ağır hani. Olay bu hani. Evet. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklediniz mi son seçimde? Ben hiçbir zaman Tayyip'i ben desteklemedim. Hani ben hani benim yok. Yani ben Atatürk'ün içinde Ecevit'in yolundayım ben. Ekrem İmamoğlu belediyeyi yapsın da en başta, ondan sonra Cumhurbaşkanlığına seçim adaylarını koysun. Biliyorsunuz Beyoğlu'nda son yerel seçimde bir değişim yaşandı. Türkiye'de de böyle bir değişime sizce ihtiyaç var mı? Var. Türkiye'de bir değişime ihtiyaç var. Yani artık mecbur yani o değişime. Yani bayağı şeyler yapıldı. Bu zamana kadar yapıldı da ama artık monotonlaştı yani. Gene eskiye dönüş başladı yani. Kim olsa destekleyebilirsiniz? Valla ben aday olarak daha çıkan adaylar arasında daha yok halihazırda. Şimdilik bir tek İmamoğlu çıktı. Daha diğer bir de Mansur Yavaş var. Yani CHP'nin adayları çıktı. Başka partinin adayları daha belli değil yani. Bir çıksın, bir görelim. Ona göre biz de kararımızı veririz acaba. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olsa destekler misiniz? O da değişmesi lazım. Benim şeyimce o da değişmesi lazım yani. Vallahi iyilik, güzellik yaparsa herkes sever onu. Ama yanlışlık yaparsa kimse sevmez. Yani aralarında yani büyüklerin konuşuyorlar ama ne olduğu bellisiz. İsteriz ki madem ki Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkanıdır, iyi olmasını isteriz. Belediye başkanı olarak İmamoğlu böyledir şöyledir dememesi lazım yani. Biliyorsunuz Kasımpaşa'da bir değişim yaşandı. Buradaki değişim, biz burada röportajlar da yaptık. İnsanlar bir tepki oyu aslında bu gibi değerlendirmeleri de oldu. Siz buradaki hem yönetimden, bu değişimden memnun musunuz? Hem de sizce iktidar bu mesajı aldı mı? Alması lazım yani. Almıştır çünkü eski Kasımpaşa değil. Ben ufaklığım benim burada geçti. Çok ufaklığım Kasımpaşa'da geçti yani. Ama o zamana bakınca, bu zamana bakınca çok başka bir değişiklik var. Herkes kendi
çalışıyor. Kendi huzurlu. Yani eski Kasımpaşa, şimdiki Kasımpaşa çok değişik. Çok değişik. Yani ben bildiklerimi söylüyorum size yani. Ama daha iyi olmasını isteriz. Geçmişte mevcut Cumhurbaşkanı desteklediniz mi? Evet, destekliyorum. Şu an bir seçim olsa ve Ekrem İmamoğlu'yla Erdoğan yarışsa ne düşünürsünüz? Vallahi şimdi Erdoğan, herkes biliyor ki Kasımpaşa'da doğma büyüme oralı. Ama İmamoğlu onun için bir şey söylenmez. Ama gene de bütün halk olarak gene Cumhurbaşkanı ister. Cumhurbaşkanı ister. Çünkü Kasımpaşa halkı Erdoğan'ı seviyor. Sevmiyor değil. Yani İmamoğlu da sevenler var. Yok değil. Ama Cumhurbaşkanı dediğin zaman, Erdoğan dediğin zaman biraz düşüneceksin. Biraz düşüneceksin. Yani benim söyleyeceğim bu kadar. Ben istemiyorum. Belediye başkanı olsanız daha iyi. Mevcut yönetimi beğeniyor musunuz? O iyi, fena değil, güzel, iyi. Burada olan şeyler iftar veriyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Son zamanda var, iyi yani. Son seçimde Beyoğlu'nda da bir değişim yaşandı ve yönetim CHP'ye geçti. Türkiye'de de böyle bir değişime ihtiyaç var mı sizce? Onu belki akıl vermiyor ama. Burada biliyorsun hani senin söylediğin o çadırları falan CHP'li belediyeler yapıyor, onun için soruyorum. Belediyeler yapıyor yani. Biz buraları düşünüyoruz, sadece görüyoruz. Bir diğer şeyleri bildiğimiz yok. Oralarda nasıldı orada böyle bilemeyiz yani. CHP yönetiyor, onun için soruyorum. Hani memnun musun? Burada memnunuz CHP'den. Şu anda memnunuz. Eğer sonunu bozmazlarsa görüyorsun bir de ihale soluşçuluğu falan var. Bunlar da eğer hakikaten varsa buna bir şey diyemeyiz yani. İyi görmüyorum ama bilmiyorum. O Cumhurbaşkanı olması için biraz şeyleri çıktı piyasaya bilmiyorum yani. Olabilir, olmayabilir. Şimdi son seçimde Beyoğlu'nda bir değişim yaşandı. Türkiye'de de böyle bir değişime ihtiyaç var mı? Ne gibi yani? Yani burada yönetim değişti ya, CHP'ye geçti. Evet. Türkiye'de de diyorum böyle bir değişime ihtiyaç var mı? Yok ya, memnunuz ya. Yani ne bileyim, bu kadar yani. Bence tek kelime hayırlısı olsun. Başka bir şey diyemem. İyi günler. O kararını vermiş çıkmış, yapacak bir şey yok. Hayırlısı olur inşallah, yani yapacak bir şey yok. Peki yani vatandaş destekler mi? Olumlu mu, olumsuz mu? Nasıl görüyorsun? Onun seçimde belli olur şu anda, destekler mi desteklemez mi? Anketlerde bellidir, ona biz karar veremeyiz. Ama ne desek yanlış olur. Hayırlısı olsun. Gerçekten mi? Evet. Bence çok yanlış. Yani konumu ve şu anki yarattığı sansasyonel yani okulla ilgili bir durumu var ya, diploma ile ilgili. Çok yanlış bir dönem. Biraz daha bekleseydi. Olmamalı mı? Bence olmamalı. Ya olsun yani, ne olur ki yani. Biraz da değişiklik olur. Başka ne olacak? Neden değişime ihtiyaç var? Vallahi şimdiye kadar gittik, iyi de gitti. Fena da sayılmaz. Ne bileyim, onu da Allah bilir, değişir mi değişmez mi? Onu da bilemek, değişeceğini de bilemek, değişeceğini de. Verirler vermezler ama şu durumda yöneteceğini hiç zannetmiyorum. Yani zaten belli oturmuş bir politikamız var yurt dışında. Reis seviyorlar sevmiyorlar yurt dışında ama şu anda da reisten başka yurt dışını hiç kimse halledemez. İnsanların kendi tercihi, veren olur vermeyen olur ama dediğim gibi Türkiye daha kötüye gider. Benim düşüncem bu artık, yani dediğim gibi şuradan burası Kasımpaşa, Tayyip Erdoğan'ın doğup büyüdüğü yer. 1000 kişiye sorsanız belki 100 kişi anca söyler Ekrem'e oy veririz diye, gerisi hep reisler. Vallahi vatandaş ne düşünür yani, herkesin yola açık olsun, aydın olsun yani. Sadece Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş diye bir olay yok Türkiye'de. 85 milyon, 90 milyon yakın insanımız var yurt dışında, yurt içinde, dışarıda memleketlerde. Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Başka adam yok mu memlekette? Var. İmamoğlu adaylığını açıkladı ya, biz onu soruyoruz. Hayırlısı olsun ya. Herkesin yolu bahtı açık olsun yani. Değil mi Erol abi yani? Vallahi artık insanlar şeye bakıyor, ekonomiye bakıyor. İlgilendirmiyor artık. Bak pazara git, patlıcan 150 lira. Biber 350 lira. Adam buna bakıyor artık. Bir şey ifade etmez, o gelmiş, bu gitmiş. Ekonomiye yönelmek lazım. Kırmızı mı beyaz mı? Kırmızı mı beyaz mı? Bak insanlar pazara gidemiyor. Yazık günah ama ya. Şimdi biliyorsunuz son seçimde Beyoğlu'nda bir değişim yaşandı. Türkiye'nin her tarafında yaşandı. Yani, evet. Genel olarak evet. yaşandı. Sizce Türkiye'de de böyle bir değişime ihtiyaç var mı? Değişse de bir şey ifade etmez ki. Ekonomi düzelmez ki. Düzelir mi ekonomi? Düzelmez yani. Her gün zam görüyor her şey. İnsanlar geçinemiyor. Şöyle bir şey var mesela Avrupa'da, yabancı ülkelerde emekli yaşı 70-80 diyorlar, 70-75 ama adam onu ilgilenmiyor ki Avrupalı ecnebi. Yani Hristiyan diyelim, gavur diyelim. Elektriğini veriyor, suyunu veriyor, kiranı veriyor, doğalgazını veriyor. İsterse 90 yaşında olsun emekli, 100 yaşında olsun. Oradaki insanlar
ferah içinde. Yani elektriği düşünmüyor, suyu düşünmüyor, doğalgazı düşünmüyor. Sosyal devlet. Sosyal devlet nedir? Fakir fukaraya, garip kurabaya bakmaktır mükellef. Değil mi Erol abi yani? Bence vallahi bu ekonomi nasıl düzelir? Birinci şey bu. Yok İmamoğlu mu? O bir şey ifade, insanlar için bir şey ifade etmez yani o. O zaman adaylar bunları anlatmalı anladığım kadarıyla. Ama bir şey ifade etmez ki. Nasıl çözeceklerini, ne Ama yapacaklarını. öyle bir şey yok ki şu an. Sen gelin ben geleyim. İnsanlara bak burada geçinemiyor. Avrupa'da Ali Tezel dedi. Geçen ben şaşırdım kaldım. Ali Tezel var ya. Ne dedi? %8, %9'dan dedi. İsviçre'de, Avrupa'da dedi. Sigortayla para kesiliyor dedi. Bizim Türkiye'miz dedi. Türkiye Cumhuriyeti dedi. %38 falan dedi. Yani sigorta parası dedi. 8 lira %38, %40 lirası. Yani bu emekleri 25 sene 30 sene çalışıyor. Sabah köründe akşam karanlığı eve geliyor. 14-15 bin TL para alıyor. Bankaya götürsen 2 trilyon para 80 milyar yapar. Yani 25 sene o parayı koy daha karlı diye düşünüyorum yani. 80 milyar nerede? 15 bin TL nerede? Yok Avrupa'da Almanya'da emeklilik 80'miş. İngiltere'de 75'miş. Ya adam bunu düşünmüyor ki kardeşim. Elektriğini veriyor, suyunu veriyor, doğalgazını veriyor, çocuk yardımı var. Yani orada bir cep telefonu almak için 8 ay 10 taksit yapmıyor. Bir araba almak için 5 sene vergi şey vermiyor. Bankadan kredi çekmiyor, geri ödemiyor. Yani orada bir şey yok. Sokaklarda insanlar yaşıyormuş Amerika'da. Ne yaşıyor ya? Sabahleyin çorbasını veriyorlar, yemeğini veriyorlar, ilacını veriyorlar. İnsanlar mutlu değil. Mutsuz. Bak gençler. Bunlar için 9 tane alacak. Gündem bence Cumhurbaşkanı değil ekonomi. İmamoğlu'na gelmeden evvel 6 okun nereye gittiğini bir inceleyelim. 1950'den sonra oy hakkı kullandı bu millet ve sağ taraf yani sağ görüşlü olan partiler hep devamlı iktidarda oldular. Öyle mi? 1950 1948'e kadar Osmanlı'nın borçlarını ödeyen CHP 1950'den sonra iktidarı terk etti İnönü'nün şeyiyle. 50'den sonra 50 milyon dolar borç aldık. Bakın 50 milyon dolar borç aldık. Ne yaptık? Şu Vatan Caddesi ve Karaköy Beşiktaş'a kadar olan yolları yaptık. O 50 milyon dolar borç bugün 1 trilyon dolara yaklaştı. Bir memlekette 1 trilyon lira borç ve bu da faizli borç oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle faizli borç bitmez. Bu da ne demektir? Eviniz varsa, 50 bin lira borcunuz varsa 5 lira faiz veriyorsanız ama 30 sene sonra ama 40 sene sonra eviniz elinizden gider. İşte bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği nokta elimizden gitmeye başladı. Çünkü borçlarımızı ödeyemiyoruz. Turgut Özal zamanında 84'te serbest piyasa ekonomisine geçtik. Bu olay daha da hızlı bir şekilde gelişti. 2002 yılında şu anki iktidarı yöneten kişiler bu hükümeti ele aldıkları vakit Türkiye'nin borcu 102 milyar dolardı. Bugün az evvel söyledim 1 trilyona yakın 800 milyar Merkez Bankası kayıtlarında vardır. Korkunç bir şey kardeşim. Borçlanarak büyümek ben düşünemiyorum şahsen. Şimdi geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı Mehmet Şimşek. Türkiye'nin büyüme verilerini açıklarken milli gelirin de arttığını, kişi başı milli gelirin yanılmıyorsam 15 bin doların üzerine çıktığını söylüyor. Kişi başı milli gelirin. Yanlış. Ne düşünüyorsunuz? Yanlış bilgi bunlar. Yani insanın kafasını karıştıran bilgiler. Milli gelir derken kişi başına düşen geliridir. Çok özür dilerim. Şu anda 82 milyondan 2 milyon kişi o rakamlara ulaşmıştır. Ama sen onu milli geliri düşürdüğü vakit 82 milyona bölüyorsun da buluyorsun. Öyle mi? Yanlış değilim herhalde. Kesinlikle doğru bilgi değil bunlar. Halk daha da çok fakirleşti. Ve maalesef bizim şu anki siyaset dediniz ya az evvel. Siyasetçilerimiz artık tüccar olmuşlar. Yani siyasetçi her şey olmuşlar yani. Televizyona çıkıyorsunuz hep onlar konuşuyor. Atatürk'ün 6 okuna dönmediğimiz 7.'si de uzay, ben onu öyle düşünüyorum da onun için. Hani 6 ok bir de 7.'si var, o da uzay. İstikbal göklerdedir diyor. O 7. ok işte. 6 oka dönmediğimiz müddetçe, kusura bak yani devletçiliğe dönmediğimiz müddetçe bu halk çok çekecek, devam edecek. Hangi iktidar gelirse gelsin hiç sorun değil. 6 okun anlamlarına dönmediğimiz müddetçe kurtuluşumuz yok kardeşim. Nerede kağıt fabrikalarımız? Ya bırakın polis kolejimiz bile yok oldu ya. Kulelerimiz yok oldu. Bütün her şeyimizi kaybediyoruz. Farkında değiliz. Ben Doğu Beyazıt'ta askerlik yaptım. Sınırdan oltu taşı kaçıran kaçakçıları memleketimize sokmayalım diye. Yani oltu taşına benzer taş. Oltu taşı Erzurum'un oltu taşını korurduk. Tespit tanesi, yanlış anladım. Bugün insanlar şey gibi giriyor içeri ya. Şu bulunduğumuz yerde bir düşünün.
Bir dolaşın bakın ne kadar zenci var. Bırakın onu, örnek verin. Şurada doktorlar var. Birisi Somalili, sordum, ismi Muhammed. Bir diğeri Filistinli. Doktor, Atatürk öyle demedi ya, beni Türk doktorlarına emanet ediniz dedi. Daha da uzağa gideyim ya, katarak ameliyatı olacağım. Gittim gün aldım dün. Belgesi de cebimde, yalan konuşmam. Ne zamana gün verdiler biliyor musunuz? İki gözümde de katarak var. Ki ben Türk doktora gitmem. Yani devlete zarar vermeyeyim diye doktora gitmiyorum. Yanlış anlamayın. Hani devlet hak edene hak ettiği hizmeti versin diye mümkün. Bana ne zamana verdiler gün biliyor musun ameliyat olmak için? Kuledibi Göz Hastanesi. Önümüzdeki 1,5 sene sonra ya. Ulan ben 1,5 sene yaşayacak mıyım? El insaf. Ha, kusura bakmayın yani şahsiyete döktük işi. Nereden nereye gittik? Yol açık olsun diyorum. Valla varsa öyle bir şey kazanabiliyorsa kazansın tabii. Bence bir sakıncası yok. Demokratik bir ülkeyiz. Ülkede herkes kararlı verir, yola çıkar. Halk ne derse olur. Zor bir süreç geçiriyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Siyasette yani. Nasıl anlatayım size? Bağımsız olmamızı isterim diye düşünüyorum. Gençlere meyillik verilmesini istiyorum. İyi olur. Güzel olur. Değişim her zaman için iyidir. Ortak görüş daha iyidir. Yeni adayların olması lazım. Hatta CHP'den farklı adayların da çıkması lazım ki bir rekabet ortamı, bir kalite ortamı ortaya çıkabilsin. O ön seçimde bu belirlenecek. Belki de Ekrem İmamoğlu'ndan daha iyi bu işi yapacak olanlar vardır. Bunu bilemiyoruz şu anda. Bu ön seçim belirleyecektir. Şu an tek aday olarak. Tek aday sistemine karşıyım ben. Yani tek aday olacaksa zaten bir adayımız var. Ön seçimde tek aday, o adaylık başvuru süreci de kapandı benim bildiğime göre de. Süreci takip etmiyorum ama bildiğim kadarıyla bir ön seçim süreci olacaktı. O ön seçim yani bir Ankara Belediye Başkanı da değerlendirilebilirdi. Belki o daha fazla o zaman farklı adaylar da olabilir yani. Ama Ekrem İmamoğlu'yu da olumlu buluyorum. Sonuçta o da bir alternatiftir en azından tek kişilik sisteme karşı.